Merhabalar Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Gördüğünüz bu güzel çantayı şimdi adım adım her aşamasını çalışacağız. Bu çok bilinen bir model, çok bilinen bir motif. Fıstık deseni diyoruz. Altıgen ve model olarak da çok bildiğimiz bir çanta. Bu modeli çok seviyordum. Geçen seneden beri de hep örmek istiyordum. Örerken de videosunu çekeyim. Belki birilerine yardımcı olur diye düşündüm. Ben büyük çanta olmasını istedim. Plajda falan da kullanmak için. Siz bu kadar büyük hacimli bir çanta istemezseniz sıra eksilteceksiniz örerken. O kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle en geniş yerinden ölçüyoruz. Tam 24 santim motifin genişliği. Köşelerden ölçünce 24 santim. Bir sıra örmezseniz şöyle yarısından tutarsak bunun da yarısından 20,5 santim yeterli. Bu az bir eksiltme gibi görünse de her motifte olacağı için bu eksiltme çanta daha küçük bir çanta olacak. Sabunu da istediğiniz gibi modelde yaparsınız. Ben bilinen bir modeli biraz ilave ederek örgüye daha böyle dokulu bir sap haline getirdim. Onun dışında çok da anlatılacak bir şey yok. Çok basit. Herkesin yapabileceği, yeni başlayanların bile çok kolay yapabileceği bir model. Hadi o zaman başlayalım. Zaman içerisinde başka projelerden bir sürü ip birikiyor elimde. Bunları başka bir modelde yani başka bir motifte kullanabiliyorum. Renkli ipler, motifli modellerde çok güzel oluyor. Mutlaka elinizde sizin de böyle artmış ipler vardır ya da kazaktır, hırkadır, başka bir şeydir, başka bir şeye dönüştürmek istersiniz. Onları da bir araya getirin ama yazlık ve kışlık ipleri birbirine karıştırmadan. Dokuları birbirine yakın her iple bir araya getirip örebilirsiniz. Ben ribbon ip kullandım. Bu ribbon ip çanta örerken ilk tercihim olur. Ördüğünüz gibi duran, formu hiç bozulmayan, çok kullanışlı ve kolay kolay da eskimeyen bir ip. O yüzden tercih ediyorum. Bu çantada biraz dik durması gerekiyor. Yani formunun bozulmadan kalması gerekiyor. O yüzden ribbonu tercih ettim. Kalın ip olmasına rağmen 3,5 milim tığla örüyorum. Çünkü sert doku istiyorum bu çantada. Daha tabii ki başka bir şey örseydik belki 5 belki 6 milim tığ kullanabilirdik ama özellikle çantada daha küçük tığ kullanmamız gerekiyor ki şu güzel dokuya ulaşabilelim. Yani ribbon örüyorsanız 3-3,5 3,5'u pek geçmeyin, tavsiye ederim. Şimdi bu iplerle şöyle 6 tane motif ördüm ama tamamı 7 tane olacak. Harika motifler gerçekten. 6 tane motif var burada. Şimdi baştan basit olmasına rağmen yeni başlayanlar için en başından bir tane motifi örelim. Ortada şöyle, evet, turuncu iple başlayalım. Bir tane motifi de şöyle ortaya koyalım. Şuradan başlıyoruz. Bir de çakmak bulunduralım. Polyester olduğunu söylemiştim. Polyester örgülerde ipleri yakarak kopartmalıyız. Bir de çok döndürmeyin ipi. Mümkün olduğu kadar düz durmasını sağlayın. Biraz mesafe bırakarak sihirli halka. Şöyle çok hafif kaldırıyorum ipi biraz. 1 2 3 topluyorum. 1 2 zincir. Gene aynı sihirli halka içine
Şöyle 1, 2, 3 topluyorum. 1, 2. Devam ediyorum. 1, 2 ve 3 topluyorum. 3 tane daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gene 2 zincir. Şurada başladığım noktada şuradaki fıstık deseninin üzerine bağlıyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Şurayı da iyice kapatalım. Bunu kestikten sonra arka tarafta bunları önce sağlamlaştıracağız. Bir düğüm atıp sonra içinden yürüteceğiz. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Şuradan başlıyorum. Tekrar şöyle şuraya geri dönüyorum. 1, 2, 3 topluyorum. Buradaki her boşluktaki öreceğimiz, çift batarak öreceğimiz fıstıklar köşe oluyor. Şurada. Bakın. Her biri köşe. Devam ediyor. Devam ediyor. Arada tekler var. Bu tekler önce bir tane, iki tane, üç tane ve 4 tane. En son 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Zaten tamamı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra. 2 sıra 2 sıra ördüm her bir renkten. Toplam 8 sıra. Şurada tek olanlarda en son sırada 6 tane. Önce 6 tane fıstıkları ördük. Sonra her birine köşeleri oluşturuyoruz. Bu köşeleri örerken köşenin içindeki 2 zincir, buralarda 1 zincir çekiyoruz. Şimdi onu görelim. Köşenin yarısını ördüm. Sıra tamamlandıktan sonra bir kere daha öreceğim fıstık ve köşeyi tamamlayacağız. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Bir zincirle. Aralarda bir zincir var. Köşelerin içinde, köşelerde 2 zincir var. Bir zincirle buradaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3. Pardon. Topluyorum. Burası köşe. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine 1, 2, 3 topluyorum. Şurası köşe. Bir zincirle buraya geçiyorum. 1, 2, 3 topluyorum. 2 zincir. Gene aynı boşluğun içine, pardon, 1, 2, 3 topluyorum. Bir zincir. Buraya geçiyorum. 1, 2, 3 2 zincir. Köşedeyim. 1, 2, 3. Şuradaki köşeleri örüyoruz. Şimdi şurada bir tane ile başlamıştık köşeye. Araya bir tane zincir çektim ve başladığım köşeyi tamamlıyorum. 3 kere aldım. 2 zincir. Başladığım şuradaki fıstığın üzerine bağlıyorum. Köşelerimiz tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Sağlamlaştırıp yakarak kapatıyorum. Bunu sıkıştırırken mutlaka
önce bir düğüm atın. Çünkü açılabilir ortası. İyice sıkıştırdıktan sonra içinden geçiriyoruz. Aynı şekilde bu da öyle. Ortayı ördük. Şimdi açık renkle 2 sıra daha örüyoruz. Köşelerden başlıyoruz. Herhangi bir köşeden şu aralara batmıyoruz. Köşeye. İpi de fazla kalınlaştırmıyoruz. Kalın bir ip zaten. Şöyle alıyoruz. Hafif uzattıktan sonra 1, 2 ve 3 topluyorum. Gene bir tanesini örüyorum köşede. Sıra bittikten sonra bir tane de daha örüp ipi köşede bırakıyoruz. Şimdi bu tarafa geçerken bir zincirle geçiyoruz. 2 zinciri sadece köşelerde örüyoruz. Şimdi burada araya batıyorum. 2 ve 3 topluyorum. Bir zincir. Şimdi köşeye geliyorum. 1, 2, 3 topluyorum. 2 zincir. Köşedeyiz çünkü. Aynı boşluğa 3 topluyorum. Bir zincir. Şimdi yan tarafa geçiyorum araya. 1, 2, 3 topluyorum. Bir zincir. Köşeye geliyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincir. Bir zincir. Araya geldim şimdi. Bir zincir. Şimdi köşeye. Topladım. 2 zincir. Aynı boşluğa 3 kere daha topluyorum. Bir zincir. Köşeler oluşmaya başlıyor tabii ki. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Tek fıstık deseni de ördükten sonra bir zincir ve başladığım köşeye 2, 3 topluyorum. Köşeyi tamamladım. 2 zincir ve şuradaki başladığım ilmekte bağladım. Gene başlangıcı köşeden yapıyoruz. Burada. Şöyle tığ alıyorum. İpi boşluktan geçiriyorum. Sonra 1, 2 ve 3 topluyorum. Şimdi bu da gene köşenin yarısı. Bir tane ördüm. Bir zincir. Burada köşelerin arasında bir tane fıstık vardı. Şimdi bir buraya, bir buraya 2 tane oluyor. Topladım. Bir zincir. Diğer boşluğa topladım. Bir zincir. Şimdi köşedeyim. Köşede olduğum için 2 zincir. Bir zincir. Gene 2 tane fıstık deseni örüyorum. Bir zincir. Diğer boşluğa topladım. Bir zincir. Şimdi köşeye geldim. Sırayı aynen bu şekilde devam ediyorum. Zaten desen sadece fıstık deseni olarak sıra sonuna kadar
Bu şekilde ilerliyor. Sıra sonunda bir zincir, başladığım köşedeyim. 1 2 3 ve topluyorum. 1 2 zincir, şuradaki başladığım ilmeğin içine. Bu iple de işimiz bitti. Şimdi bir koyusuna geçeceğiz. Gene yakarak bitiriyorum. Gene herhangi bir köşeden, bu aralardan değil, sadece köşelerden başlıyoruz. İpi şöyle tutuyorum. Şöyle hafif uzatıyorum. Buradan da sıkı tutarak 1 2 3 köşenin yarısını ördüm. Şöyle. Bunu da burada tutuyoruz. Arada kaybediyoruz. Bir zincir. Şimdi burada bir tane tek, iki tane oldu. Şimdi üç tane olacak. Şuraya, şuraya ve şuraya. Üç tane tek. Şimdi köşe, iki zincir, bir zincir. Gene üç tane tek. Sırayı bu şekilde bitireceğiz. Diğer sıraları ördüğüm gibi aynen ördüm. Sırayı bağladım. Şimdi bu renkle bir sıra daha örüyorum. Tabii ki içinde olduğum köşeden başlıyorum. Tıla şöyle ipi alıyorum. Sonra 1 2 ve 3. Şimdi topluyorum ve bir zincir. Burada 3 tane fıstık deseni vardı. Şimdi 1 2 3 4 tane oluyor. Doluyorum ve tek tek 4 tane fıstık deseni örüyorum. Sonrasında köşeye geliyorum. Arada 2 zincirle örüyorum. Aynen diğer sıralarda olduğu gibi sırayı bitiriyorum. Gene bir zincir ve başladığım köşede sırayı bitiriyorum. İki zincir şuradan, gene yakarak şimdi son rengi örüyoruz. 2 sıra, sonra da bir sık iğne sırası var. Tamamlanıyor motif. Diğer sıraları ördüğüm gibi aynen. Şöyle ipi tutuyorum. Kalan ipi de şu şekilde tutuyorum. Burada kaybetmek için. Köşeye 1 2 ve 3 topluyorum. Bir zincir. Şimdi burada şu tek fıstıklar artıyor. 1 2 3 ve 4. Şimdi burada 5 tane olacak. 1 2 3 4 5. Köşe 5 fıstık, köşe, bu şekilde. Diğer sıraları ördüğüm gibi sırayı tamamlıyorum.
2 sıra sonunda başladığım noktada ipi bağladım. Gene sık iğne sırasına da gene bu köşeden başlıyoruz. Diğer örgüleri ördüğümüz gibi. Şöyle ipi alıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Sonra fıstık desenin üzerine bir tane, boşluğa bir tane, ilmeğin içine bir tane, boşluğa bir tane. Köşeye bir tane örerek başladık. Sıranın sonunda 2 kere daha örüp köşeyi tamamlayacağız. Yani köşelere 3 sık iğne örüyoruz. Gene şöyle aralara fıstık desenin üzerine birer tane birer tane şimdi köşeye 3 tane 3 hemen desenin üzerine boşluğa ve bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sıraya bir sık iğne ile başlamıştım. Sonra sıra sonunda gene aynı köşeye 2 sık iğne daha örüp 3'e tamamladım ve bağlayıp bitirdim. Tam 24 santim. İsterseniz bunu arttırabilirsiniz sayılarını. Yani sıra sayılarını arttırabilirsiniz. 1 santim, 2 santim. Bu arttırdığınız 1 ya da 2 santim her motifte olacağı için bayağı bir hacim kazandırmış olabilirsiniz. Her arttırdığınız sırayla. O yüzden orantılı arttırın. 1 ya da 2 sıradan fazla arttırmayın. Bu sefer de formu bozulmaya başlar. Şimdi burada 6 tane önceden ördüğüm motif vardı. Bununla birlikte 7. Bunu işaret iğneleriyle birbirine tutturup sonra da şu son yaptığımız sık iğnelerden dikerek birleştireceğiz. Motifleri nasıl yerleştirdim? Ortaya bir tane motifi alıyoruz. Bu çantanın ön ya da arka fark etmez bir tarafı. Şunlar yan ve taban. Bu ortadaki motifin 5 kenarına bir motif yerleştiriyoruz. Her bir kenarına bir tane motifi yerleştiriyoruz. Hem buradan hem şuradan dikiyoruz. Buradan dikiyoruz. Bir tane motif arttı. Bu dikişi bitirdikten sonra çantanın diğer tarafını oluşturacak olan motifi gene kenarlarına dikerek bu şekilde bitiriyoruz. Önce bu ortada bir tane 1, 2, 3, 4, 5 yani bu 6 motifi bu şekilde yerleştirip bir tarafını boş bırakıyoruz tabii ki. Bu çantanın ağzı. Bu 6 motifi bu şekilde birleştirip sonrasında diğer motifi birleştirelim. O şekilde anlatmak daha kolay olacak. Tabii ki önce dikişe dikkat edeceğiz. Burada köşelerde 3 sık iğne vardı. Tam ortasındaki sık iğne ile gene her motifin köşedeki ortadaki sık iğnesini bir araya getiriyoruz. Sonra her birine sırayla dikerek devam ediyoruz. Muntazam bir dikiş olması gerekiyor. Tam ortadaki 3 sık iğnenin ortasındaki sık iğne ile başlamamız gerekiyor ve aynı şekilde bitirmemiz gerekiyor. Tam birbirine karşısına gelen sık iğnelerin içine batacağız. Şimdi nasıl dikeceğimizi hemen gösteriyorum. Şöyle ipin rahat geçebileceği genişlikte ve kalın bir
iğne kullanıyorum. Şimdi ortada bir motif ve 5 kenarında da 5 tane motif. Bu şekilde birleştiriyoruz önce. Şuradan başlayalım. 3 tane 1 2 3 sık iğne var. Bu sık iğnenin önce şöyle gelelim. İpi arkada bırakacağız ve sıkılaştıracağız. Bir pay bırakmamız gerekiyor. İpi buraya taşımamız gerekiyor. Şurada biraz pay bırakıyorum. Bir kere daha aynı ilmekten sıkılaştırıyorum. Şimdi buradaki 3 sık iğnenin şurada dışta olan tek ipini alıyorum. Sonra geliyorum burada 1 2 3 tam ortadaki ve en dıştaki ipini alıyorum. Yani ilmeği tamamen bu şekilde almıyorum. Şunu alıyorum. Sonra aynı şekilde bir kere daha geçirip sıkılaştırıyorum. Köşeler tam ortadaki sık iğnede birleşti. Sonra diğer sık iğneye geçiyorum. Yine dıştaki ipi alıyorum. Diğer sık iğnenin dış ipini alıyorum ve dikmeye başlıyorum. Sonra sırayla birbirine bakan ilmekleri hiç atlamadan tam karşılığına gelen ilmekleri çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan şöyle dikiyoruz. Bu şekilde şuradaki köşeye geliyoruz. Ortadaki sık iğneye kadar. Şu ortadaki motifti. Bunu diktim. Sonra bu tarafa doğru şurada bitiriyorum. Sonra gene bunu ve şurada bitiriyorum. 5 kenarına 5 tane motifi yerleştiriyorum. Bütün motifleri birbirine diktim. Gayet kolay yapılışı zaten. Bir tane motifi ortaya aldık. Bir kenar ağız kenarı boş bırakıyoruz. Sonra 5 kenarına 5 tane motifi yerleştiriyoruz. Hem buralarda hem buralarda. Şöyle. Zaten çanta diğer tarafa doğru dönüyor. Buralarda dikilince. Buraları dikerken tabi devam ediyoruz. Buralara kadar dikiyoruz. Şurada son motifin yeri zaten belli oluyor. Son motifi de kenarlara dikiyoruz. 5 kenara. Şimdi ağız kısmına bir örgü yapacağız. Şimdi ters sık iğne gibi öreceğiz ama ilmek kaydırarak öreceğimiz için ters sık iğneden daha farklı bir örgü olacak. İlmeği şöyle sıkılaştırıp düğüm yapıyorum. İlk şuradan ilk gördüğüm ilmeğe hemen bağlıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğneye hiç ilmek atlamıyorum. Hepsine tek tek batıyorum. İlmeklerin alıyorum ve şöyle içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırıyorum. Bir zincir. Bu zincir şurada üçgen üçgen tepecikler olmasını sağlıyor. Bir de ilmek kaydırıyoruz. Sık iğne örmüyoruz. O yüzden burada güzel bir şekil oluşuyor. Bir zinciri çektim. Sonra yanındaki ilmeğe geldim. Şöyle alıyorum ve içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırıyorum. Bir zincir. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Şöyle alıp
Öteki ilmeğini de içinden geçiriyorum. Alıyorum ve diğer ilmeğini de içinden geçiriyorum. Güzel bir görünüm oluşuyor çantanın ağız kısmında. Ben bunu çantalarda genellikle kullanıyorum. Tabii çantanın şekliyle de alakalı. Şöyle, yani şöyle göstereyim. Şurada 2 tane ip kalıyor, alınca ipi. Bunu da diğerinin içinden geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırıyoruz. Örmeye başlayınca şu şekilde örmek daha kolay. Diğerini de hemen içinden almak. Bütün çantanın motiflerin etrafını bu örgüyle örerek devam ediyorum. Siyahta pek görünmüyor ama anlaşılmıştır. Bir zincir, hemen yanındaki ilmeğe batıyoruz. İpi alıp şöyle tığ hafif yan çevirip alıyoruz. Yani ilmek kaydırıyoruz. Sıranın sonunda ipi yakarak kopardım ve şöyle karşı ilmekten ipi içeri alıyorum ve burada kaybediyorum. Son ördüğüm örgüyü şöyle yakından bir göstermeye çalışayım. Gerçekten harika oluyor. Çantaya yakışıyor. Hem desen katıyor, hem kenarları güzelleştiriyor, toparlıyor. Dediğim gibi bir zincir çekip ilmek kaydırarak örmemiz şu tepecikleri oluşturuyor. Sık iğne olarak örseydik bu kadar inişli çıkışlı şöyle tepecikli bir görünüm olmuyor. Daha düz oluyor. Ama bu şekliyle çantaya çok daha güzel yakışıyor. Şimdi sapına geçelim hemen. Şöyle bir sap ördüm. Belki bunu internette görmüş olabilirsiniz. Ben bir Kore kanalı galiba yanılmıyorsam Uzak Doğu kanallarından birinde gördüm. Fakat bu örgüye kendimden bir ilave yaptım. Çünkü daha sert, daha deri gibi bir çanta sapı istediğim için şu örgüyü de ördüm üzerine ve güzel oldu. Şimdi hemen bunu örmeyi göstereyim ama istediğiniz modeli de kullanabilirsiniz. Şimdi bu siyahla örmeyelim. Çünkü siyah göstermeyecek. O yüzden şu açık renkle öreyim. Çok daha anlaşılır olur. Bir tane ilmeği şöyle düğüm yapıyorum, sıkılaştırıyorum ve bol bol zincir çekiyorum. Bol bol çekin, hiç sıkmadan. Bu yeterlidir herhalde. Şimdi bunun orijinalinde sadece sık iğne vardı bu örgünün üzerinde. Biraz ince oldu çanta sapı için. Bunu kalınlaştırmak için sık iğne değil, yani hemen yanındaki ilmeğe batıp bu şekilde örmedim. Yani sık iğne olarak örmedim. Yarım trabzan olarak ördüm. Şöyle doladım. 1 2 3. zincire bu şekilde ördüm. Yarım trabzan olduğu için sık iğneden daha uzun oldu. Şuradaki genişlik daha iyi oldu. Şöyle ele gelen bir sap oldu çünkü. Doluyorum. Bir kere de çıkıyorum. Doluyorum. Bir kere de çıkıyorum. Bu yarım trabzan. Bu şekilde
genişlettim çanta sapını. Bunu isterseniz trabzan da yapabilirsiniz. Yani şöyle 2 kere de çıkarsınız, daha uzun olur. Çanta sapı daha geniş olur. Şöyle trabzan yaparsanız daha geniş olur ama gerek kalmadı. Yarım trabzan istediğim ölçüye kadar genişletti. Şimdi yarım trabzanlarla ördüm. Gene şuradaki bu çantanın ağzına yaptığım örgünün benzerini örüyorum. Ama tığa dolayarak, yani yarım trabzan örer gibi. Önce bir zincir çekiyorum. Sonra doluyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. İpi alıyorum ve bir kere de çıkıyorum. Yani yarım trabzan örer gibi örüyorum. Gene zinciri çekiyorum. Doluyorum. Yanındaki ilmeğe batıp ipi alıyorum ve bir kere de çıkıyorum. Yarım trabzan örer gibi. Ve üçünü birden alıyorum. Sıra sonunda bu tarafa geçiyorum. Yine her ilmeği içine batarak sıra sonuna kadar örerek devam ediyorum. Tamamladıktan sonra şöyle şurada ipi arkaya alıyorum. Normalde yakıp hemen içinden yürütmem lazım ve bitirmem lazım ama ben biraz daha sert bir deri gibi bir sap olmasını istediğim için şimdi buraya tekrar bir örgü yapıyorum. Şurada siyahta ördüğüm gibi şuralarda 2 sıra örgü yaptım. Buna da yapalım ama bu haliyle de çok güzel ve yeterli olabilir aslında. Yarım trabzan gibi değil de hem ortayı hem kenarları normal orijinal ölçüsünde örseydim ince bir sap olacaktı ki bunu kılaçlarda filan da kullanabilirsiniz. Deneyin. Sık iğnelerle deneyin. Daha farklı bir sap ortaya çıkacak. Daha ince. Ama ben kalın bir çantaya, büyük bir çantaya tabii ki kalın bir sap olmasını istedim. Şimdi ben bu örgüyü nasıl kalınlaştırdım? Şöyle ipi alıyorum yüz tarafına ve hatta şöyle alalım tam ortaya. Böyle iyi. Şimdi şöyle bir sıkılaştırıyorum ve önce kendi ilmeğine bir tane ilmek kaydırıyorum. Sonra şurada görünen her boşluğa, şuradakilere, yani her ilmeğin dibine batıyorum. Sonra bu tarafa öreceğiz. Önce şurayı bir örerek geçelim. Şimdi tığ alıyorum, ipi bu şekilde alıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Sonra bir sonraki ilmeğe, boşluğa ilmek kaydırıyorum.
hemen fark ediyor ve sanki deri çanta sapıymış görüntüsü kazanıyor sıkılığından dolayı. Hem farklı bir çanta sapı kullanmış olursunuz ve bunu dediğim gibi örgüleri değiştirerek sık iğne yaparak daha ince çantalar için, kılaçlar için, küçük çantalar için güzel çanta sapları yapabilirsiniz. Yalnız örerken hiç sıkmadan örün. Yani gevşek gevşek alın ilmekleri. Yoksa çanta sapı küçülür. Toplar çünkü. Çok sıkarsanız. O yüzden gevşek gevşek örüyoruz. Şöyle sondaki boşluğa da batıyorum. Şöyle gevşek bir şekilde alıyoruz. Hiç sıkmadan. Sonra dönüyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Gene devam ediyorum. Zaten nereye batacağım görünüyor. Şuradaki boşluklar. Yani örgünün dibine batıyoruz hep. Bol bir şekilde sıkmadan kalan ipleri dikerken kullanabilirsiniz. Evet, biraz uydurarak yaptım ama bence yakıştı, güzel oldu ve güzel bir sıkılık da oldu. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Bunun dediğim gibi daha ince örgülerle de deneyebilirsiniz. Yani sık iğnelerle deneyebilirsiniz. Şimdi diğer ördüğüm sapı hemen çantaya dikelim ve örgüyü bitirelim. Bir tarafını diktim. Şöyle ölçü üzerinde de göstermek istiyorum. Tam 40 santim. Bu yeterli oldu. Daha da kısa yapabilirsiniz. Daha da uzun örebilirsiniz. Fark etmez, nasıl istiyorsanız. Şimdi şu tarafı düz olarak üstte bırakıyoruz ve şuraya hemen dikiyoruz. Dönmediğini de emin olalım, kontrol edelim. Sabitleyelim ipi. Şimdi çok hafif şöyle içeride tutuyoruz. Tam ortalıyoruz. Şuradan iğneyi alıyorum. Sonra yandan alıyorum ve ucuna, yani çok içeriye almıyoruz. Ucuna dikiyoruz. Tekrar bu şekilde tam şu köşede ortalıyoruz sapı. Tam oturtuyoruz ki şöyle sağında solunda kalmasın. Tam şurada köşede kalsın. Biraz sıkıştıralım. Tekrar üzerinden geçiyorum. Sağlam olsun. Gerçi kolay kolay kopacak bir ip değil ama sağlamlaştıralım. Bir sıra daha geçiyorum. Dikişte. Köşede olup olmadığını kontrol ediyorum.
yeterli. Şimdi burada koparıp içerisinde kaybediyorum ipi. Şuralarda yaptığımız örgüler şöyle pütür pütür görünüyor. Aynısı çanta kenarında da ve ikisi birbirini çok güzel tamamladı. Güzel bir uyum oldu. Çanta zaten güzeldi. Şimdi bu uyumla çok daha güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek ördüm. Modeli zaten beğeniyordum. Bu yaz çok kullanacağım bu çantayı. Bir de hacimli olduğu için bayağı kullanışlı bir çanta oldu. Gene emeğinize değecek örgülerden biri olmuştur. Umuyorum. Bir de metal çıt çıt aparat diktim mi tamamlanıyor. İstediğiniz şekilde bir kapatma aracı kullanabilirsiniz. Evet, videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.